Merhabalar. Hiç aynaya baktığınızda, tarağınızda ya da belki yastığınızda normalden biraz daha fazla saç teli fark ettiğiniz oldu mu? Eğer olduysa emin olun yalnız değilsiniz. Bugün milyonlarca insanı etkileyen saç dökülmesinin ardındaki nedenlere ve tabii ki olası çözümlere birlikte göz atacağız. İşte asıl sorumuz bu. Bu sorunun yanıtlarını ararken genlerimizin bize ne fısıldadığına bakacağız, günlük alışkanlıklarımızın saçlarımızı nasıl etkilediğini göreceğiz, bilimin bu konudaki en son buluşlarını inceleyeceğiz ve hatta tabağımızdaki yiyeceklerin bile ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. Çünkü bilirsiniz, bir sorunu çözmenin ilk adımı her şey yolundayken sistemin nasıl işlediğini anlamaktır. Öyleyse gelin en başa dönelim. Tek bir saç telinin hayat yolculuğuna. Her şey aslında saçlarımızın doğumunu, yaşamını ve vedasını yöneten temel bir biyolojik süreçle başlıyor. Saç büyüme döngüsü. Bu, biz farkında bile olmadan sürekli devam eden muhteşem bir yenilenme ritmi aslında. Bakın, saçlarımızın hayatı 3 aşamadan oluşuyor. Anajen yani büyüme evresi en uzun süren dönem. Yıllarca sürebilir ve saçlarımızın aktif olarak uzadığı zamandır. Ardından büyümenin durduğu ve kökün dinlenmeye hazırlandığı çok kısa bir geçiş evresi olan katejen geliyor. Ve son olarak telojen evresi. Bu da birkaç aylık bir dinlenme süreci. Sonunda o saç teli dökülür ve yerini alttan gelen taptaze yeni bir saça bırakır. Sağlıklı bir saç derisinde bu döngü tıkır tıkır işler. Peki bu kusursuz işleyen doğan döngüyü ne bozar? İşte şimdi günlük hayatımızdaki bazı alışkanlıkların saç sağlığımızı nasıl etkilediğine daha yakından bakalım. Düzleştiriciler, maşalar, o sıcak fön makineleri, bu aletlerin saça uyguladığı yüksek ısı aslında narin bir bitkiyi kavurucu güneşin altında bırakmak gibi bir şey. Saçın o koruyucu dış katmanına zarar veriyor, onu daha kırılgan hale getiriyor ve en önemlisi saç köklerini zayıflatıyor. Bu durum sadece saçın görünüşünü değil, sağlığını da temelden sarsıyor. Evet, zihnimizdeki fırtınalar inanın bana doğrudan saçlarımıza vurabiliyor. Yoğun stres yaşadığımızda vücudumuz savaş ya da kaç moduna geçer ve bu hormonal değişim saç köklerini olması gerekenden çok daha erken bir şekilde büyüme evresinden dinlenme evresine itebilir. İşte bu yüzden yoga, meditasyon gibi teknikler sadece zihnimizi sakinleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda saç derisindeki kan dolaşımını da iyileştirerek kökleri besliyor ve canlandırıyor. Peki, yaşam tarzı faktörlerini bir kenara koyarsak, karşımıza en yaygın ve belki de en kaçınılmaz neden çıkıyor. Yani genetik mirasımız. Tıptaki adıyla androjenetik alopesi hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen en yaygın saç dökülmesi türü. Olay aslında şu, genetik ve hormonal faktörler bir araya gelince saç kökleri zamanla küçülüyor, daha ince, daha zayıf saçlar üretiyor ve en sonunda üretim tamamen duruyor. Bu sanki kontrol edemediğimiz bir süreç gibi görünse de modern tıp bu duruma yönelik de çözümler sunuyor. Peki minoksidil tam olarak ne yapıyor? Aslında mantığı çok basit. Saçın o en uzun evresi olan anajen yani büyüme evresini uyarıyor ve bu evreyi uzatıyor. Bu sayede hem dökülme sürecini yavaşlatıyor hem de yeni saçların çıkmasını teşvik ediyor. Bu tedavinin işe yaramasındaki kilit nokta ne biliyor musunuz? Disiplin. Slayttaki adımları dikkatle takip etmek, çözeltinin saç tellerine değil de doğrudan köklere yani saç derisine ulaştığından emin olmak ve bu işlemi her gün genellikle sabah ve akşam bir rutin haline getirmek gerekiyor. Unutmayın, hedefimiz saçın kendisi değil, saçın adeta fabrikası olan saç kökü. Çözeltiyi doğrudan deriye uygulamak, içindeki etken maddenin kan damarlarına ulaşarak o kökleri uyarmasını sağlıyor. Şimdi gelelim en ilginç kısma. Peki bilimsel veriler ne diyor? Bakın 48 haftalık bir çalışmanın sonunda %5'lik minoksidil çözeltisini kullanan grupta santimetre kare başına ortalama 18-19 yeni saç teli artışı görülmüş. Bu rakam %2'lik çözelti ve plaseboya yani etkisiz bir maddeye kıyasla çok ama çok anlamlı bir fark demek. Peki ya saç dökülmesinin sebebi genetik değilse, ya sorun vücudun kendi bağışıklık sisteminden kaynaklanıyorsa, işte o zaman işler biraz daha değişiyor. Bu iki durumu birbirinden ayıran temel fark mekanizmada yatıyor. Androjenetik alopeside saç kökleri zamanla küçülüp zayıflarken, alopesi areata'da durum farklı. Vücudun bağışıklık sistemi yanlış bir alarm veriyor ve kendi saç köklerini yabancı bir istilacı gibi görüp onlara saldırıyor. İşte tam bu noktada Olumiant gibi JAK inhibitörü olarak bilinen yeni nesil tedaviler devreye giriyor. Bu ilaçlar ağızdan alınıyor ve bağışıklık sisteminin saç köklerine gönderdiği o hatalı saldırı sinyallerini bloke ediyor.
Yani sorunun iletişim hattını keserek vücudun kendi kendine zarar vermesini engelliyor. Sonuçlar da gerçekten çok çarpıcı. Yapılan klinik çalışmalara baktığımızda 1 yıllık bir tedavi sonunda hastaların neredeyse yarısında saçlarda belirgin bir yeniden büyüme gözlemlenmiş. Bu otoimmün durumla yaşayan insanlar için gerçekten muazzam ve umut veren bir gelişme. Şimdi bambaşka bir yaklaşıma geçelim. Bu defa vücudun kendi iyileşme yeteneklerini kullanan bir prosedürü konuşacağız. PRP tedavisinin ardındaki mantık aslında vücudun kendi onarım gücünü kullanmak. Hastanın kendi kanından alınan ve içinde iyileşme faktörleri taşıyan trombositler özel bir işlemle yoğunlaştırılıyor. Sonra da bu zenginleştirilmiş plazma doğrudan saç köklerini canlandırmak için saç derisine enjekte ediliyor. Yani kısacası bu terapi adeta vücudun kendi özel onarım ekibini toplayıp en çok ihtiyaç duyulan yere, yani saç köklerine göndermek gibi bir şey. İşin en güzel yanı ne? Dışarıdan hiçbir yabancı madde kullanılmıyor. Bütün iyileştirici güç kişinin kendi kanından geliyor. Ve son olarak konuyu herkesin kontrol edebileceği, belki de en temel şeye getirelim. Ne yiyoruz, ne içiyoruz? Saçlarımızı sağlam bir bina gibi düşünün. Proteinler o binanın tuğlalarıdır. Çünkü saçın ana maddesi keratindir. Demir köklere oksijen taşıyan tesisattır. Çinko da hücrelerin yenilenmesini sağlayan harç gibidir. Yani dengeli bir diyet, saç sağlığı için atabileceğimiz en temel ve en güçlü adımlardan biri. Bu sorunun tek bir doğru cevabı yok çünkü cevap her birimiz için farklı. Belki sizin hikayenizde başrolü genetik kodunuz oynuyor, belki stres seviyeniz, belki de tabağınızdakiler. Önemli olan kendi durumunuzu anlamak ve doğru adımları atmak için bilgiyle donanmak. Unutmayın, saçınızın geleceği sizin elinizde olabilir.